Bu videoda sizlerle The Invitation adlı psikolojik gerilim dolu filmi baştan sona detaylı şekilde inceleyeceğiz. Anlatım boyunca filmdeki tüm önemli olayları ve finaldeki çarpıcı mesajları konuşacağız. Film, Los Angeles'ın varlıklı semtlerinden birinde geçen, yavaş tempolu ama giderek artan bir gerilimle örülü karanlık bir hikayeyi anlatıyor. Başroldeki karakterimiz Will, yeni kız arkadaşı Kira ile birlikte eski eşi Eden ve onun yeni kocası David tarafından organize edilen gizemli bir akşam yemeğine davet edilir. Bu davet, yıllardır görüşmedikleri eski arkadaş grubunun tekrar bir araya gelmesi amacıyla düzenlenmiştir. Ancak Will, bu buluşmaya başta çok sıcak bakmaz. Çünkü bu ev, yıllar önce oğullarının trajik ölümüyle sonuçlanan olayların yaşandığı yerdir. Yine de Kira'nın ısrarıyla bu davete katılmayı kabul eder. Eve vardıklarında Will, kapının önünde bir an duraklar. Evin içine adım atmadan önce gözleri etrafı tarar. Her şey ilk bakışta bıraktığı gibi görünür. Ama aynı zamanda tarif edemediği bir eksiklik hissi taşır. Evin eşiğinden içeri girdiğinde eski dostlarını uzun bir aradan sonra yeniden görmek, içinde hem sıcak bir nostalji hem de derin bir huzursuzluk yaratır. Herkes onu güler yüzle karşılar. Kısa süreli kucaklaşmalar ve samimi cümleler havada uçuşur. Ancak bu sahte sıcaklık, Will'in içinde bastıramadığı bir tedirginlik duygusunu iyice artırır. En büyük şaşkınlığı ise Eden'daki büyük değişimdir. Eden, geçmişte yaşadığı büyük kayıptan sonra sanki bambaşka bir insan olmuştur. Hafifçe gülümsüyor. İçten gelen bir huzurla etrafa pozitif enerji yayıyor gibi görünmektedir. Will ise bu halin altında bastırılmış bir gerçek olduğunu sezer. Eden, oğullarının ölümünden sonra Hindistan'da tanıştıkları bir topluluk sayesinde artık ruhsal bir dengeye kavuştuğunu ve bu akşam yemeğini de bu huzur halini arkadaşlarıyla paylaşmak için organize ettiklerini açıklar. Bu sözler, Will'in hala kapanmayan duygusal yaralarını daha da derinleştirir. Çünkü onun için bu ev hala acının, kaybın ve sessizce yaşanan yasın merkezidir. Misafirler bir araya geldiğinde, ilk dakikalarda evdeki hava eski dostların buluşmasından doğan nostaljik ve samimi bir atmosfer taşır. Kahkahalar, küçük şakalaşmalar ve geçmişe dair anılar, kısa süreliğine herkesi rahatlatır. Ancak bu sıcaklık çok uzun sürmez. Dakikalar ilerledikçe, Will başta olmak üzere konuklar arasında görünmeyen bir gerilim yükselir. Göz teması kurmaktan kaçınanlar, kısa ama rahatsız edici sessizlikler ve anlamsız gülümsemeler evin içinde dolaşmaya başlar. Bu gerginlik özellikle David ve Eden'ın yanında getirdiği iki yabancı konukla daha da belirginleşir. Sadie, enerjisiyle ortamı hemen etkisi altına alır ama bu enerji huzur verici değil. Tam aksine oldukça sarsıcıdır. Hareketlerinde bir dengesizlik vardır. Konuklara fiziksel olarak fazla yakın davranması, ansızın kahkahalar atması ya da gözlerini bir noktaya sabitleyerek uzun süre sessiz kalması, herkesin tedirginliğini artırır. Pruitt ise tamamen zıttı bir profile sahiptir. Sessiz, sakin ve kontrollüdür. Fakat bu sakinlik altında karanlık bir yoğunluk barındırır. Konuklar yemek öncesi sohbet ederken, Pruitt birden söze girerek geçmişine dair beklenmedik bir itirafta bulunur. Karısını istemeden öldürdüğünü, ancak bu olaydan sonra The Invitation adında ruhani bir topluluğa katılarak iç huzura ulaştığını anlatır. Bu itiraf, masada kısa süreli bir şok etkisi yaratır. Kimse nasıl tepki vereceğini bilemez. David ve Eden bu itirafı sanki normalmiş gibi karşılar. Sadie ise, Pruitt'in anlattıklarını desteklercesine, gözleri dolu dolu bir ifadeyle bakar. Will, işte tam da bu anlarda içinde büyüyen o tarifsiz rahatsızlığın artık sadece geçmişten kaynaklanmadığını, şimdiki anla da ilgili olduğunu anlamaya başlar. David, herkese bu tarikatla ilgili daha derin bir bilgi vermek amacıyla bir video izletir. Videoda bir kadın ölüm anına kadar gösterilmekte ve bu ölüm, bir tür huzura erme olarak sunulmaktadır. Konukların çoğu bu videoyu oldukça rahatsız edici bulsa da, ev sahipleri bu ölümün korkulacak bir şey değil, hayatın doğal bir parçası olduğunu savunur. Will ise giderek daha fazla tedirgin olmaya başlar. Evde dolaşırken Will, cep telefonunun sinyal alamadığını fark eder. Birkaç farklı noktada sinyal kontrolü yapar ama sonuç değişmez. Hiçbir yerde çekmiyordur. Ardından kapıların kilitli olduğunu gözlemler. Özellikle arka bahçeye açılan kapının içeriden mandallı olması dikkatini çeker. Bu küçük ama önemli detaylar, Will'in zihninde alarma neden olur.
Kendisini bir anda tuzağa düşmüş gibi hisseder. Durumu çevresindekilere ima etmeye çalışır. Ama herkes bu detayları önemsiz bulur. Aidan ve David'in konuşmalarında ise garip bir tutarlılık ve soğukkanlılık hakimdir. Cümleleri ölçülüdür. Yüz ifadeleri donuktur. Her şey olması gerektiği gibi ilerliyormuş gibi davranırlar. Ancak Will, bu sakinliğin arkasında planlı bir tehdit olduğunu sezmekte gecikmez. Durumu daha da tuhaflaştıran şey, konuklardan biri olan Choi'nin hala davete katılmamış olmasıdır. Will, gece boyunca Choi'nin gelişini dört gözle bekler. Onun yokluğu Will'in şüphelerini artırır. David ise bu konuda kısa ve üstünkörü bir açıklama yapar. Choi'nin işi çıkmış, gelememiştir. Ancak bu açıklama Will'i tatmin etmez. Davetiyelerin bu kadar organize ve özenli olduğu bir ortamda, bu tür son dakika iptalleri kulağa pek inandırıcı gelmez. Tam her şey Will'in kafasında bir komplo haline dönüşmek üzereyken, kapı çalar ve Choi içeri girer. Elinde çikolata ve bir şarap şişesiyle, sanki hiçbir şey olmamış gibi neşeli bir şekilde selam verir. Bu sahne, Will'in kendi içindeki paranoyanın doruğa ulaştığı anda yaşanır ve onun bir an için acaba her şeyi kafasında mı kurduğunu sorgulamasına neden olur. Ancak bu sahte rahatlama, sadece kısa bir süreliğine Will'i sakinleştirir. İçindeki huzursuzluk tamamen geçmemiştir. Aksine çok daha derine inmiştir. Çünkü artık ortada görünür bir tehdit yokken bile içgüdüleri hala bir şeylerin ters gittiğini haykırmaktadır. Yemek masasında herkes oturmuş, içkiler servis edilmiştir. Sohbetler devam ederken, Will bir anda içindeki huzursuzluğa kulak verir. Aidan ve David'in konuşmalarındaki tuhaflık, kapıların kilitli olması, sinyalin çekmemesi ve Choi'nin gizemli gelişi onun şüphelerini daha da büyütmüştür. David'in herkese kadeh kaldırmayı teklif ettiği sırada, Will ani bir kararla kadehleri devirmeye başlar. Herkes neye uğradığını şaşırır. Will yüksek sesle içkilerin zehirli olduğunu söyler. Ancak bu iddia ilk başta ciddiye alınmaz. Konuklar, onun ruhsal çöküş yaşadığını düşünür. Ancak o sırada Gina, içkisinden bir yudum aldıktan kısa bir süre sonra fenalaşır ve masanın üzerine yığılır. Bu an, Will'in sezgilerinin ne kadar doğru olduğunu ortaya koyar. Panik içinde kalan konuklar dehşetle ne olup bittiğini anlamaya çalışırken, Aidan, David, Sadie ve Pruitt'in gerçekten de bir tarikat üyesi olduğu ve bu geceyi planlı bir toplu intihar, öldürme ritüeline çevirdikleri ortaya çıkar. Bu tarikat, ölümle ruhun özgürleşeceğine, acının sona ereceğine ve fiziksel yaşamın sadece geçici bir yük olduğuna inanmaktadır. Gina'nın yere yığılmasıyla maskeler düşer ve gecenin gerçek yüzü ortaya çıkar. Evin içinde kaos başlar. Sadie, Will'e saldırır. David bir konuğu vurur. Pruitt, kaçmak isteyenleri engellemeye çalışır. Ancak Will, Kira ve Tommy hayatta kalmak için direnmeye başlarlar. Will, David'i öldürür. Pruitt ve Sadie de etkisiz hale getirilir. Aidan ise, yaptığı şeyin farkına varınca pişman olur ve kendi yaşamına son verir. Her şeyin sonunda hayatta kalan birkaç kişi, evin bahçesine çıkar ve derin bir nefes alırlar. Ama rahatlama kısa sürer. Çünkü Will ve Kira, çevredeki evlere bakarken aynı kırmızı fenerin başka evlerin bahçelerinde de yandığını fark eder. Bu fenerler, The Invitation adlı tarikatın işareti gibidir. O gece Los Angeles'ta yalnızca bu evde değil, pek çok evde benzer ölümlerin yaşandığı anlaşılır. Bu fark edilişle birlikte film sona erer. The Invitation yalnızca bir tarikat hikayesi değildir. Aynı zamanda kayıpla baş etme biçimlerinin ne kadar farklı ve tehlikeli boyutlara varabileceğini irdeleyen güçlü bir psikolojik portre çizer. Will, oğlunun kaybıyla yüzleşmek isteyen ama hala bu acıyı içinde taşıyan bir karakterken, Aidan ise aynı kaybı bastırmak için kendisini tamamen bir inanç sistemine teslim etmiştir. Film bu iki karakter üzerinden, aynı travmatik olayın insanlarda nasıl farklı tepkiler doğurabileceğini gözler önüne serer. Biri acısıyla yaşamayı öğrenmeye çalışırken, diğeri acıyı yok sayarak huzura ulaşmaya çalışır. Ancak bu yok sayma hali, onu geri dönülmez bir karanlığa sürüklemiştir. Aidan'ın kendisini bir tarikata adaması, sadece kişisel bir tercih değil, aynı zamanda toplumdan, gerçeklikten ve duygulardan bir kaçış biçimidir. Will'in içgüdülerine güvenmesi ve gerçekleri görmesi, onu hayatta kalanlardan biri yapar. Son sahnedeki kırmızı fener ise olayın yalnızca bu evle sınırlı olmadığını,
aslında bu tür fikirlerin ve tarikat yapılanmalarının çok daha geniş çapta bir tehdit olabileceğini gösterir. Bu fener, bireysel trajedilerin nasıl toplu trajedilere dönüşebileceğinin simgesidir ve izleyiciyi, inanç adı altında yapılan sorgusuz kabullerin tehlikeleri üzerine düşünmeye davet eder. Eğer bu anlatımı beğendiyseniz, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.